Birini sabah, birini de akşam uygulayacağımız çok güzel 2 tarifle birlikteyiz arkadaşlar. Bu tarifleri uyguladığınızda göreceksiniz ki cildinizdeki lekeler gidecek, kırışıklıklar, sarkmalar, göz altındaki morluklar, çizgiler, cilt kuruluğu, diz, dirsek kararmaları hepsinden kurtulacağız. Özellikle karanfil kullanıyoruz. Birinci ürünümüz karanfil. Antioksidan ve antibakteriyel bileşenleri sayesinde hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Bu da cildimizi çok güzel besliyor. Öğütücüme 1 yemek kaşığı silme karanfil ekledim. Üzerine chia tohumlarından kullanacağız. Chia cildinizi çok güzel nemlendirecek, çok güzel sıkılaştıracak, cildinizdeki kuruluğu atacak. Keten tohumu kullanacağız. Gene 1 yemek kaşığı silme keten tohumu. 3 tane harika birleşenle devam ediyoruz. Keten tohumunu da öğütücüme aldım. Cildimi çok güzel toparlayacağım, sıkılaştıracağım. Sivilce, akne, lekeler, izler hepsinden kurtulacağız. Ve son ürünümüz, bu temel malzemeleri oluşturan son ürünümüz üzüm çekirdeği. Ben üzümü yerken çekirdeklerini çıkartıyorum. Sonra onları bir güzel yıkayıp kurutuyorum. Ve bunu aylarca muhafaza ediyorum. Üzüm çekirdeğiyle çok güzel tarifler hazırlıyorum. Gene aynı ölçülerde 1 yemek kaşığı silme üzüm çekirdeğinden de karıştırıcıma attım, öğütücüme attım. Eğer öğütücüm yok diyorsanız üzülmeyin. Bunu bir havan yardımıyla, bir ezici yardımıyla da toz haline getirebilirsiniz. Ama ben böyle çok pratik oluyor. Bu 4 ürünü öğütücüme attım, karanfil. Sonrasında chia tohumu. Sonrasında keten tohumu ve son olarak üzüm çekirdeklerini. Bu 4 ürünü öğütücümde böyle toz haline getirdim. Hazırlayacağım 2 tarifi de bu temel ürünlerle yapacağım. Şöyle 2'ye ayırıyorum. 2 yemek kaşığını bir kaba alıyorum. Kalan 2 yemek kaşığını ayrı bir kaba alıyorum. Çünkü 2 ayrı tarif hazırlayacağım. Birini akşam süreceğim, birini sabah süreceğim. Şimdi 2 yemek kaşığından oluşan 2 ayrı kaplara böldüm. Birinci tarifimize başlayalım. Birinci tarifimiz için bir tava aldım. Benmari usulü bir yağ karışımı hazırlayacağım çünkü. Tabanına bir bez koyuyorum ve 2 bardak oda sıcaklığında su döküyorum üzerine. Şimdi bunu biraz daha geniş cam bir kaba aktarıyorum. Bu 4 bileşenli çok güzel tarifi. Üzerine sızma zeytinyağı döküyorum. Üstünü geçecek kadar yaklaşık şöyle 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağını bu 4 bileşenli tarifin üzerine ekliyorum. Tatlı badem yağı ekleyebilirsiniz. Şöyle 1 yemek kaşığı da, ama benim tatlı badem yağım bitmişti. Onun yerine daha kuvvetli, daha güzel olanını seçtim. Nedir? Kantaron yağı. Kantaron yağından da 2 yemek kaşığı ilave ediyorum. Yani herkesin evinde bulunması gereken en önemli, en güzel yağ hangisi derseniz bence kantaron yağı. Her derde deva, yaralar, izler, çizikler, kırışıklık, kızarıklık bence harika bir yağ. Mutlaka ilk fırsatta şöyle doğal güzel bir kantaron yağı edinin arkadaşlar. Şimdi ocağı ateşe götürdüm. Kısık ateşte 30 dakika bunu böyle bir güzel tüm ürünler birbirine geçene kadar ısıtıyorum. Ocağın altını kapattım. Şöyle biraz da kendini demlenmesi için bir kenara aldım. Ilıdığında yaklaşık şöyle 1 saat kadar bekletin, çok daha güzel olacaktır. Ilıdıktan sonra süzme işlemine geçiyorum. Şöyle aktarımı kolay olan bir kaba süzme işlemi yaparsanız daha basit, pratik bir şekilde ürünü, o güzel harika yağ bir kaba aktarabilirsiniz. Bu kadar. Şimdi bunu kapaklı cam bir kaba aktarıyorum. Bunu aylarca, günlerce muhafaza edebilirsiniz. Yani başınız her dara düştüğünde şöyle cildinizde yaralanma var, kuruma var, kırışıklık var, leke var. Diz dirsek kararmaları var, çatlaklar var. Cildiniz kurudu, pul pul dökülüyor. Hemen bu yağdan çıkartıyorsunuz. Aile boyu tüm cilt tiplerine uygun çok fonksiyonel, çok güzel bir yağ hazırlamış olduk. Cildinize çok iyi gelecek. Bunu kullandıktan sonra düzenli olarak tekrarlayacağınızdan, bittikçe hazırlayacağınızdan eminim. Çünkü göz altına da çok iyi geliyor. Çünkü cilt kuruluğuna da, lekelere de, kırışıklıklara da hepsine çok güzel geliyor. Hemen hazırladım bu harika yağdan
Nasıl uyguluyorum göstereyim. Avucuma alıyorum, biraz ısıttıktan sonra, etkisini arttırmak için biraz ısıttıktan sonra boyun dekolte bölgesinden başlıyorum uygulamaya. Aşağıdan yukarıya, içten dışa doğru çok güzel de masajımı yapıyorum. Bunu her akşam temiz cildime mutlaka sürüyorum. Göz altlarıma da uyguluyorum. Göz kapaklarıma da sürüyorum. Oradaki kasları yumuşatıyorum, sakinleştiriyorum. Kırışıklıkları gideriyorum. Göz altındaki morlukları, alındaki kırışıklıkları çok güzel gideriyor. Bayılıyorum ben bu yağ. Mutlaka elimin altında bulundurduğum bir yağ. Şimdi ikinci tarife gelelim. Buz küpleri hazırlayacağız. O hani ikinci kaba ayırmıştık ya, hazırladığımız 4 bileşenli o güzel karışımı. Şimdi onunla da çok güzel buz küpleri yapalım. Nasıl yapıyoruz? Şimdi 2 yemek kaşığı bu hazırladığımız tarifi sıcak suyun içerisine döküyoruz ve bunu bir güzel demliyoruz arkadaşlar. Çay demler gibi. Bir bardak, yaklaşık 200 mililitre kaynamış sıcak suyun içerisine atıyorum. İyice karıştırıyorum ve bunun üzerine bir kapak kapatıyorum. Demlenmeye bırakıyorum. 30 dakika beklettikten sonra tamam, bu harika buz küplerini hazırlamaya hazır hale gelecek. Bunu beklettim 30 dakika. Şimdi kapağını açıyorum. Buz küplerini oluşturabileceğim bir buz kabına döküyorum. Bir süzgeç kullanıyorum. Tortusu da kalsın istemiyorum. Süzgeç yardımıyla bu güzel tarifi buz küplerinin içerisine döküyorum. Özellikle gözenekleri temizleyeceğiz, sıkılaştıracağız. Her sabah buz küplerinden bir tane çıkartacağız. Yüzümüzü yıkadık, temizledik ya, sonrasında hızlı seri hareketlerle buz küplerini cildimize uygulayacağız. Şöyle gözeneklerimiz de sıkılaşsın, cildimiz aydınlansın, tazelensin, pırıl pırıl, ışıl ışıl olsun istiyoruz. Bunu kapattım. Buz küplerini buzluğa gönderiyorum. Bunu da günlerce, haftalarca muhafaza edebilirsiniz. Birkaç saatin ardından kullanıma hazır hale geliyor. Hemen bir tane buz küplerini alıyorum. Önce ellerime uyguluyorum. Ellerinize de mutlaka uygulayın arkadaşlar. Özellikle yaşlılık belirtileri varsa, kırışıklıklar, lekeler varsa, yaş ilerlediyse mutlaka ellerimizde de böyle küçük benler, yaşlılık lekeler olacaktır. Onları da uygulama yapmayı unutmayın. Ben hemen bir yüzüme de uyguluyorum. Yalnız buz yanığı olmamak adına çok hızlı olacağız. Burada çok hızlı da eriyen zaten bir buz küpü elde etmiş olacaksınız. Arada düşürüyorum. Tekrardan şöyle temiz temiz alıp kullanıyorum. Ben 2 tane harika tarif yaptım. Her sabah buz küpleri, her akşam o güzel yağdan kullanırsanız siz de çok güzel sonuçlar alırsınız diye düşünüyorum. Buraya birkaç video daha ekledim. Onları da izlemediyseniz lütfen onları da izleyin. Kullanırsanız yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. Bay bay.